Sonra çat göz göre göre gitti karaya oturdu. İşte. Hem de öyle saçma bir yere girdi ki tekneyle. Seçimler bizi strese sokuyor. Öyle lüks bir teknede yokluk içinde. Duş alırken düşünüyorlar artık. Jeneratör ve su yapıcı olmayınca su toplamaya başlayacak. Onlar da toplayıcı, avcı toplayıcı şeye geçti. Yok ama biz tam zamanlı macera perestler Başak ve Ömer. Teknede yaşamayı seviyoruz çünkü her sabah her şeyin mümkün olduğu yeni bir güne uyanıyoruz. Teknemizi hazırlayıp 2022'de Türkiye'den yola çıktık. 2023'te tek başına okyanus geçen ilk Türk kadını oldum. Ömer'le Karayip Denizi'nin altını üstüne getirdik. Teknemizi Panama'da karaya aldık. Denizlerine ve Resti Cape Horn'a döndük. Temmuz 2025'te Hopa'dan İskenderun'a solo Türkiye turu rekorunu kırdım. Şimdi tekrar Panama'ya döndük. Teknemizi yüzdürmek, denizlere geri dönmek için, Pasifik'e açılmak için çalışıyoruz. Bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Langosta. Langosta. Bueno. Es pequeña. Ölmüş onlar bebeğim. Diez para tres. ¿Sí? Sí. Pero es muy pequeña. Esto es muy pequeña. Kaç dolar dedi? Ona getirdi adam artık bebeğim. 10 mu? Aha. İyi canım 3 10 mu? Muchas gracias. No tiene para Baby. vender. ¿Ah? Nunca lo tiene gasolina. No tenemos gasolina. Ayer Ortiz acá. ¿Quién? Ortiz, ¿sabes Ortiz? Sí. Sí. No tiene gasolina también. Ok, bueno. Bye bye. Evet. yokluktan ıstakozla besleniyorduk. Evet, akşam yemeğimiz Hindistan cevizi ve ıstakoz. Evet, geçen hafta kıymamız vardı. Mutlu bir hafta geçirmiştik. Hatta Panamarina'dan arkadaşımız da burada yanında duruyor. Onların da doğru düzgün yiyecek hiçbir şey yokmuş günlerdir. Onlar da geldi. Şöyle güzel bir karnıyarık partisi yaptık ama kıyma bitti artık. Yani çok az bir şey kaldı. O da donmuş, açmak istemiyorum. Onun için protein olarak yoğurt da bitti. Peynir de gelmemişti zaten. Onun için protein olarak akşama ıstakozumuz var. Biz 5 gün, kaç gün? 6 gün. Yani İpekler gittiğinden beri bir kere çıktık. Evet, bir kere karaya çıktık. Biz bayağı bir gündür karaya çıkmadık. Hep teknedeydik. İşte teknede yedik, içtik, misafirlerimiz geldi. Jennifer'ı hatırlıyor musunuz? Jennifer'la Paula'yı. You have been on the videos for such a long time. Çünkü Sambalos'a yeni geldiler. Dün akşam Kolombiya'dan geldiler. Bu koya demir attılar. Onun için şu an çok heyecanlı. İlk defa bu harika kumlara ayak bas. How does the sand feel, Jennifer? It's delicious. Ve tabii Ömer Öncel pizza planları yapıyor sahile geldiğimiz için. Heyecanlı mıyız? Çok. Burası bayağı kalabalık bir yer olmaya başladı. Şuna bak. Ha? Buraya da Airbnb'de kiraladıkları bir oda yapmışlar. Burası da yeni. Yani her yerde
Hayat hızlı bir şekilde değişiyor. Bıraktığınız bir yere bir sene sonra geldiğinizde bir daha burayı aynı şekilde bulamıyorsunuz. Böyle Jennifer gelip de San Blas'ta ayaklarını basıp o kumlara çok heyecanlanınca bizim ilk günümüz aklıma geldi. İlk günümüzü hatırlıyor musun? İlk günümüz Banadup'taydı işte. Ve ne kadar stresliydi. Ve San Blas'ın hiçbir keyfini çıkartamamıştık. İlk charter'ımızdan bir gece önce gelmiştik zaten hatırlıyorsan. Ondan sonra ertesi sabah kalktık. 10.30'da falan ilk charter misafirleri gelecekti. Ama tuvalet koymamıştı. Bizim ilk günümüz bu güzel denizde tuvalet tamir edip hortumları kesip birleştirip tuvaleti çalışır hale getirmekle geçmişti. Onun görüntüleri vardır herhalde, bulursun. Var, bulurum ama yani seçimler bizi strese sokuyor. Ya bebeğim, seçimler diyorsun da bak, şimdi Jennifer'ların da jeneratörü çalışmıyor, su yapıcıları çalışmıyor. 56 fit tekne. Onlar da bir öyle lüks bir teknede yokluk içinde. Yani onlar da duş alırken düşünüyorlar artık. Jeneratör ve su yapıcı olmayınca yani su toplamaya başlayacak. Onlar da toplayıcı, avcı toplayıcı şeye geçecek. Yok ama şaka bir yana yani. Gerçekten verdiğin kararlar, böyle özellikle kendi iki ayağını bir pabuca soktuğun planlamalar Peki insanı zamanla ben sana çok başka yoruyor. bir şey söyleyeyim. Bir görüntü daha var. Onu da ekle tuvalet tamirinin arkasına hemen. Bugün pazartesi, ilk misafirler geliyor. Biz tekneyi toplamakla uğraştık çok uzun süredir. Onun için pek bir şey de çekemedik. Tekne de çok güzel oldu, toplandı. Ama sabah kalktık. Yeni değiştirdiğimiz tuvalet pompası hava yapıyor. Ömer dedi ki belki çıkışı böceklenmiştir. Bir gidip ona bakacak. Acayip panik olduk tabii. Olduk mu Ömer Hocam? Olduk değil mi? Suratından. bilmem ne şimdi. Ben temizlerim, sen onu dert etme pislenecek diye ya. Ben yaparım onu, ne olacak, her şeyimiz var. Her şeyimiz var. Bas bakayım tuvalete. Sen ilk tornavidayı soktuğundan sonra biraz attı, sonra çok az attı. Sonra sen bir daha tornavidayı soktun, bir tur daha attı. Tamam, hortumlar tıkanmış o zaman. Söküp bakacağız, pis pis. Pis pis. Borulardan biri bitik vaziyette. Şu uzun olan boruyu kestik. Ondan bir boru daha çıkardık. Ömer bitti. Stresten de bitti şu an. Tik 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 saat ilerliyor. Dur. Açmadık ki daha şeyleri. Hava ya. Dışarı atıyor değil mi şimdi? Bilmiyorum ki. Ne? Bilmiyorum. Evet canım, dışarıdan su sesi geliyor bak. Sabah sabah içimiz çekildi stresten. İçimize kaçtık biz. Ama halletti kahraman Ömer Hoca. 2 saat. 2 saat terleye terleye uğraştı. Ya yakışıklı. İşte verdiğin kararlar, yaptığın yanlışlar diyorsun. Şuraya gitti, tekne girdi. İlk günüydü onların da. Can yelekleri üzerindeydi adamcağızların. Kanada bayraklı. Gerçekten mi? Bir şey söyleyeceğim. Ben o tekneyi koya girerken gördüm. Evet. Çok hızlı geldi. İlk günleriydi herhalde. Yani ya da ne bileyim, şurada 5-6 mil dümdüz yolda can yeleği takmıyorlardır, tahmin etmiyorum. O kadar hızlı girdi ki koya ve aklımdan şu geçti. Herhalde dedim burayı biliyorlar ve bir şekilde hareketli salmaları falan var. Salmayı yukarı çekmişler. Çünkü hiç akıl kârı değil yani ilk defa geldim bir yere böyle girmek. Sonra çat göz göre göre gitti karaya oturdu. İşte. Hem de öyle saçma bir yere girdi ki tekneyle. Allah'tan kum bankına girdi. Şuradaki riflere falan girse parçalardı tekneyi. Yani nasıl girmezsin? Nasıl karaya oturtmazsın tekneni?
Bence bir kere gerçekten yavaş gitmen lazım. Yani gözün hep derinlik göstergesinde olacak ve onu haritadaki derinlikle mutlaka karşılaştıracaksın. Çünkü arada bir tutarsızlık varsa Canım harita orada yanlış zaten demektir. görünüyor orada nasıl olduğu da. Bak İldiler'in teknenin arkasından geçti ya. Yani herhalde iskele yapacağını sancak yaptı. Başka türlü oraya girilmez yani. Ya ve yavaş gelirsen en azından hani bir yanlışlık varsa baktın su çok sığlaşıyor, tekneyi durdurursun, tornistan yaparsın, bir şey yaparsın ama 5 knotla demir alanına girilmez. Hele böyle yerlerde her tarafın mercanla kaplı olduğu, derinliklerin böyle haritayla çok uyuşmadığı yerlerin olduğu lokasyonlara böyle bodoslama girilmez yani. Siz nasıl kurtardınız o tekneyi? İşte şuradaki arkadaşımız Leo 9-8 kıştan takması var, hard dingisi var. O ve bir iki arkadaşı daha direği yatırdı. Teknenin iskelesinden direği yatırdılar. Biz de teknenin sancak tarafından, baş tarafından özellikle 4-5 tane bot ittirdik tekneyi. Tekne de ileri verdi motorunu güçlü bir şekilde. Biz böyle ittirdik. Onlar direği yatırınca salma boşa çıktı biraz ve şöyle döndü, tekne çıktı. Kuralı bu zaten kurtarma şeyinin. İşte şimdi bak bütün bu görüntüleri koy. Mutlu mesut bir Avustralyalı kumların üzerinde seke seke Sambalas'ın tadını çıkarıyor. Ömer Öcal Sambalas'a geldiği ilk gün tuvalet tamiri yapıyor. O arkadaşlar da gitmişler herhalde, yoklar, gittiler herhalde. Onlar da kum bankına giriyorlar ve 9-10 tane dingi onları kurtarmaya çalışıyor ilk günlerinde. İşte ilk gün farkı bu. Tabii ki restoran falan büyüyünce jeneratör ihtiyacı da doğmuş. Jeneratör olunca böyle güzel bir yerde böyle bir gürültüyü de dinlemek zorunda kalıyorsun. İşte hayatın getirdikleri ve götürdükleri. Şu sadece küçücük bina restoran ve mutfaktı. Şimdi orası mutfak. Şu kalan kocaman alan restoran. İleriye de Airbnb'de kiraladıkları odaları koymuşlar. Öyle olunca tabii ki jeneratör çalışıyor. Biz neredeyiz? Biz de burada Demir'de duruyoruz. Hala çeyrek depo neredeyse suyumuz var. Ama çok çaba sarf ettik gerçekten suyu harcamamak için. İşte mümkün olduğunca tuzlu su kullanıyoruz. Depodan içmediğimiz için de tabii biraz su tasarrufu sağlanıyor bu göstergede. Ama biraz stres yaptık açıkçası su durumuyla ilgili. Onun için Ömer Jennifer'lara gitti. Onlardan su alacak. Biz aslında onlar gelince su yapıcılarıyla bayağı su yaparlar. Depomuzun en azından yarısını doldururlar diye düşünmüştük ama 220 su yapıcı kullandıkları için suyu yapmak için jeneratöre ihtiyaçları var. Ve jeneratörlerinin selenoid vanası kırılmış. Dolayısıyla aslında onlar da su yapamıyorlar ama 700 litre kadar suları varmış. Biraz su verecekler bize. İçme suyu için aldığımız bidonları biriktiriyorduk. Ömer şimdi onlardan su almaya gitti. 12 litrede içme suyumuz kaldı. Ben de Gunalardan su sipariş ettim. Çarşamba günü bize biraz su getirecekler. Böylece önümüzdeki bir haftayı da garantilemiş olacağız. Ondan sonra artık bakarız ne olacak hayatımız. Su konusunu nasıl çözeceğimize en azından bir hafta rahatlayalım dedik. Bugün pazartesi, hemen su işine giriştik. Şimdi birazdan gelir Ömer de. Birazdan Ömer gelir derken şöyle arkaya doğru bir baktım, Ömer geliyor. Bidonlarımızı doldurmuş. Manzara da harika. Dün akşam dışarı çıktığımızda yanımıza fener almayı unutmuşuz. Akşam öyle göz kararıyla diğer tekneleri tahmin etmeye çalışarak mercanların arasından süzüle süzüle geldik. Şimdi Ömer'in geldiği yola bakınca bayağı bir zikzak çizip gelmişiz diye düşündüm.
İçme suyu muymuş bu? İçme suyu da 600 PCI'ymiş, dökeyim ya, boşver. 4 desen 48. Fena değil. Tabii canım. 45 litre su. 3-4 gün idare eder. Ben baktım demin. Onlar Çok işte- az su kullanmışız. Hala aynı yerde duruyor. Nerede, çeyrekte mi? Evet. Yani çeyreğin biraz altında. Tamam, çeyrek olur işte o zaman. Bu Ömer'in aldığı, getirdiği sudan bir örnek. 600 PCI'miş. Şimdi PCI'nin ne demek, o ppm aslında herhalde, PCI değil ne? Ne olduğunu göstereceğim. Tadına bakıyorum. Tadı güzel değil. Bizim şöyle bir aletimiz var. Bu alet suyun içerisindeki partikülleri ölçüyor. Biz deniz suyundan su yaptığımız zaman saf su oluyor. İçerisinde bakteri olmadığı için eğer pis bir yerde yapmazsak onu ölçümlememiz gerekmiyor. Ama içindeki partikülü, yani tuz oranını ölçmemiz gerekiyor. 200-250 civarı ideal. Ömer dedi ki 600 onlar içiyormuş dedi. Kamerada görünür mü emin değilim ama 840. Zaten bunun sınırı 800. Yani inanılmaz tuzlu bir su. Kesinlikle içmemek lazım. Ama en azından kullanılabilir. Bulaşık yıkanabilir yani. Sabah kalktığımızda etrafımızda kara bulutlar vardı ve çok sevindik, heyecanlandık. Acaba dedik bir yağmur yağar mı? Şimdi belki bulutlar üstümüze çöker diye bekliyoruz. Bütün tekneler farklı bir tarafa dönmüş durumda. Neden Ömer Hoca? Demirlerin üzerinde duruyor. Biz demirimizin üzerinde duruyoruz. Akıntı oradan bu tarafa, rüzgar oradan bu tarafa. Rüzgarın gücü akıntıyı yenemiyor. Yani şu anda demir boşta. Akıntıyla rüzgar bizi bir yerde tutuyor, demirimizin üzerinde. Zincirin ağırlığıyla tutuyor. 1000 knot akıntı 17 knot rüzgara denk gelir. Yani 2 knot akıntı var şu anda aşağı yukarı. Evet, biz yağmur bekliyorduk ama hava açtı. Biraz önce köpek balığı geçti yalnız. Isırırlar, yerler seni. Dikkat et, tatlı şey. Şu havanın ve denizin güzelliğine bakar mısın? Bazen annem gibi konuşmuyor muyum? Annem olsa da aynı şeyi söylerdi. Şu havanın ve denizin güzelliğine bakar mısın? Su nasıl? Ah, muhteşem. Şurada katamaranın yanında sebze botu duruyor. Dün de bir tane geldi. Hafta başı ya, üst üste geldiler. Ve bir sürü sebze meyve aldık. Karpuz falan aldık. Çok güzeldi. Karpuz aşırı lezzetliydi dün.
Dün İldi'de bunlardan su almaya çalışırken kızdı bize. Dedi ki kaç defa söyledim size sağdan soldan su almayın. Herkeste su var. Bende yeterince su var diye. Hatta Ömer bana dedi ki insanların zaten kendi suları yok. Başkalarını alıyorlar. Neden insanlardan su alıyorsun? Ama İldi kızdı ve bize 15 litre içme suyu verdi. Ve kalitesi süper. Sabah ölçtüm 265 ppm. Tadı da çok lezzetli. Şu arkadaki büyük katamarandan almış. Siz problem yapmayın, ben her şartta bulabilirim içecek su. Bunu kullanın, bol bol su için dedi. Yani şu an tekne ağzına kadar yiyecek içecekle dolu. Harika bir gün. Olmayabilir. Karpuz bulmuş denizci. Meyveci sene. Nasıl bayağı iyi stok yaptık değil mi bugün? Evet evet. Bir de güzel bir balık bulduk mu? İstakoz yiyesim yok. Ama balık yiyebilirim. Kıyamam ya. Istakozu beğenmiyor musun sen artık? Nasıl gidiyor dinlenme hayatın? Gayet iyi ama daha dinlenmem lazım. Nasıl? Olmadı mı da? Nereden anlayacaksın? Yüzerken belli oluyor. Yüzemedi mi bugün? Gitgide daha iyi yüzüyorum. Hareket ettikçe açılıyor Kendinden biraz. beklediğin performans nedir? Yorulmadan istediğim kadar yüzmek. Teknede hala yapılacak çok iş var ama biz tabii denize inince biraz konsantrasyonu kaybettik. Her gün erteliyoruz. Yarın yaparız, yarın yaparız, yine yarın yaparız diye. Biraz böyle yavaş yavaş toparlanıp ufak tefek kalan işleri halletmeye başlamamız lazım bir ara ama hava güzel, hayat güzel, insanın hiç çalışası gelmiyor. Şimdi sosyalleşmeye gidiyoruz. Bakalım dingiler ne durumda? İlerleme kaydetmişler mi? Denetimciler gibiyiz. Her gün soruyoruz hangi aşamada olduklarını. Burası Nubuduk diye geçiyor. Buranın ana adası. 2 tane restoran var şu an. Eskiden bir taneydi. İkinci barı da büyütmüşler. Restorana çevirmişler. Adanın atıl olan tarafında çalışıyor İldiler. Burası biraz kirli ve etrafında yürümek zor olduğu için genelde buraya kimse gelmiyor. Açık alanlarda bar ve restoranın olduğu kısımlarda. Onun için burada kendilerine sote bir yer bulmuşlar. Rüzgar estiği zaman güzel oluyor. Böylece bütün epoksi, polyester kokusunu da almamış oluyorlar. Böyle bir plan yapmışlar. Güzel bir lokasyon seçmişler. Hello. Hola. How are you? How is it going? It's going. Little by little. Hola. Hola. Bien, ¿y tú? Ahí vamos. Hello. Poco a poco. Pero bien, ya tenemos. We have already the string. No, no, en español, por favor. Ah, bueno, ya tenemos las cuadernas listas. Estas son las cuadernas. Y nada, bueno, vamos a ver cómo han quedado. Ah, strong. Es muy fuerte. Tengo que quitar unos tornillos que no sé dónde los he puesto, la verdad. Ah, Aquí. despacio, por favor. Ah, tengo unos Demasiado rápido. tornillos que no sé dónde, porque está fijada aquí. No puedo por aquí. ¿Dónde están?
¿Aquí? Aquí sí. Aquí. Jope. Can you tell what you're doing in Turkish? Hayır. I wish. Ne diyorsun Ömer Hoca? Bu iş olur mu? Oluyor işte bebeğim. Her gün gelip kontrol edeceğim. It's salty. I am inspector. It's salty, yes. Vasily was asking me sweet, salty. Good, I like it. Thank you. Bon appétit. ¿Tú tienes la mano súper cuadra? No, he puesto guantes. Creo que he encontrado otro guante. Hola. Hola. Ay, a la vida. ¿Tienes cerveza? Sí, cerveza. Cerveza y agua. La cerveza no se vendió, ¿eh? Sí, nada más queda el de, ¿De quién? del barco de Del otro barco. Se vendió, ¿eh? Se vendió el muchacho, ¿eh? No, el que había se vendió. ¿No tienes cerveza? No hay cerveza. Ah, está bien. sábado. ¿Mañana? ¿Sábado? Sí, Oh, ¿tienes agua? agua hasta el sábado. Sí, necesito cerveza y agua. El agua no cargamos. Dos cosas más importantes. El sábado le traigo. ¿Sábado? Ajá, correcto. Ok. Pero agua es muy importante. No tenemos agua para beber. Bueno, me lo recuerda que yo mañana viajo de nuevo a la ciudad. Vine hoy, mañana. Ah, voy a- para PriceSmart. Sí, tengo que ir a retirar mercancía de Prima de nuevo. Y después Ok. comprar de nuevo. Ah, ok. ¿Puede encontrar otras cosas para nosotros? Sí. Sí, Usted me sí, lo sí. dice, Ok. Pero me recuerda. Ok. Ok. Ok, muchas gracias. Disculpa. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao. Çao çao. Getirmemiş mi biralarını? Europa'nın gözünü seveyim. Neyse bari şey de isteyelim. Her işte bir hayır vardır. Peynir isteyelim. He? Peynirle kıyma isteyeyim istiyorsan. Duş almaya çalışıyoruz. Nihayet yağmur yağıyor. Islanıp duş almaya çalışıyoruz. Çok tuzluyuz. Serin ama o. Ama evet serin hava. Üşüdüm ben de üşüdüm. Yapacak bir şey yok. Su toplayamayız herhalde ya. Baksana. Gerçi arkası kapalı. Surata bak. Bitti. Bitti. Olmadı mı? Ama daha gelir o. Olmadı. Bak biraz ıslandım ya. Beklediğimiz yağmur geldi nihayet. Hadi. Yağmur gelecek diye çamaşırların hepsini yıkadık ve bir ay sonra ilk defa duş yapıyoruz şu an. Soğuk ama soğuk, çok üşüdüm. Her şey yıkandı, süper. Benim saçımın yıkanması için daha çok yağmura ihtiyaç var. Hindilerin botlarında her şey ıslanacak şey. Oradalar canım. Oh be. Tatlı su.
Yeter artık bence girelim. Bana yeter. Neyse girelim, üşüdüm. Oh. Defterlerim ıslanmış, çarşaf ıslanmış. Ne olmuş dedi? Cam açık kalmış bebeğim, masanın üstündeki cam, bilgisayarım ıslanmış. Benim havlum nerede? Burada. Versene. Oo, üşüdüm. Çok üşüdüm ben de. İyi oldu ama değil mi? Evet. Bir ay oldu. İlk defa saçımı tarıyorum. Tuzluyken tabii hiç taranmıyor. Şimdi açılmıyorlar da tabii artık kolay kolay. Kapatıyor mu bu tabloyu? Ne oldu? Kaybediyorsun diye tavlayı mı kapatıyorsun? Dedim 1-0 daha ya. Kaybediyorsun diye ne demek? Giyindik, süslendik. Bugün bayram. Hepinizin bayramını kutluyoruz. Şimdi Jennifer'lara misafirliğe gidiyoruz. Onlar bilmiyorlar tabii ki bugün bayram olduğunu. Bizi öylesine çağırdılar. Ama bizim için güzel oldu. Evet, şimdi gidince haberleri olacak. Biz de böyle bayramın ilk gününde yalnız kalmamış olduk. Öpüyoruz.